Neden bu kadar inanılmaz derecede meraklıyız? Yani neredeyse bir hastalık gibi hissettirecek kadar. Bu hissi bilirsiniz değil mi? Kaşımak zorunda olduğunuz o kaşıntı, kutunun içinde ne olduğunu, hikayenin devamında ne olacağını veya arkadaşlarınızın fısıldadığı dedikoduları öğrenmek için duyduğunuz o yakıcı arzu. Bu güçlü, bazen ezici bir güçtür. Peki nereden geliyor? Bu sadece bir kişilik özelliği mi? Yoksa daha derin, temelde insani, beynimize kazınmış bir şey mi? Bugün merakın psikolojisini derinlemesine inceleyeceğiz ve neden bir şeyleri öğrenmeye neredeyse patolojik bir şekilde takıntılı hale geldiğimizi keşfedeceğiz. Temel bilgilerle başlayalım. Temelde merak, bilgi arama davranışıdır. Atalarımız hayatta kalmak için buna ihtiyaç duyuyorlardı. Hangi meyveler yenilebilir? Çalılarda çıkan hışırtı sesine, yırtıcı mı, av mı? Meraklı olmak ve bilinmeyeni araştırmak, yiyecek bulmakla yiyecek olmak arasındaki farkı belirliyordu. Bu bilmek ihtiyacı evrim tarihimize kazınmıştır. Bu, bizi çevremizi keşfetmeye, ondan öğrenmeye ve uyum sağlamaya iten bir hayatta kalma içgüdüsüdür. Bu yüzden bir dahaki sefere sonra ne oldu videosuna tıklamak için karşı konulmaz bir dürtü hissettiğinizde mağarada yaşayan büyük anladınız. Büyük babalarınıza teşekkür edebilirsiniz. Ama artık mesele sadece hayatta kalmak değil, değil mi? Modern dünyamızda merak duygusu da evrim geçirdi. Psikologlar genellikle iki ana merak türünden bahseder. İlki eğlence amaçlı merak olarak adlandırılır. Bu, sosyal medya akışlarını sonsuza kadar kaydırmanıza veya TV kanallarını değiştirmenize neden olan geniş ve yüzeysel bir meraktır. Bu, yenilik ve uyarılma için genel bir açlık, sıkıntıyı uzaklaştırmanın bir yoludur. Bu, beynimizin yeni ve ilginç şeylerle kolayca dikkatinin dağıldığı, "Oo, ne güzel" kısmıdır. Mutlaka derin bir şey değildir. Ancak zihnimizi meşgul ve aktif tutar, sürekli yeni şeyler arar. İkinci tür ise çok daha derin olan epistemik meraktır. Bu, bilgi ve anlayışa yönelik derin ve disiplinli bir arzudur. Bilim, felsefe ve sanatın arkasındaki itici güçtür. Bir bilim insanının tek bir denklemi çözmek için onlarca yılını harcamasına veya bir sanatçının hayatını, sanatını mükemmelleştirmeye adamasına neden olan şeydir. Epistemik merak sadece hızlı bir cevap bulmakla ilgili değildir. Karmaşık bir anlayış ağı oluşturmak, noktaları birleştirmek ve şeylerin nasıl işlediğini gerçekten kavramakla ilgilidir. Bu, insanlığı ileriye götüren atılımlar ve yeniliklere yol açan türden bir meraktır. Peki neden bazen bir bağımlılık gibi hissedilir? Çünkü beynimiz meraklı olduğumuz için bizi ödüllendirmek üzere programlanmıştır. Yeni bilgiler bulmayı beklediğimizde beynimiz zevk ve ödülle ilişkili olan dopamin adlı nörotransmitteri salgılar. Bir sırrı öğrenmeden veya bir bulmacanın cevabını bulmadan hemen önce hissettiğiniz heyecanı bilir misiniz? Bu dopaminin etkisidir. Bu güçlü bir geri bildirim döngüsü oluşturur. Meraklı olduğunuz için biraz dopamin salgılarsınız. Bu da daha fazla bilgi aramak istemenize neden olur ve bu da size bir doz daha dopamin sağlar. Bu inanılmaz derecede çekici ve bazen kırılması zor bir döngüdür. Bu yüzden tıklama tuzağı çok iyi işe yarar. Bir bilgi boşluğu yaratır. Başlık size hikayenin bir kısmını anlatır. Ancak en önemli kısmı dışarıda bırakır. Bu ünlünün sonra ne yaptığına inanamayacaksınız. Beyniniz bu boşluğu sevmez. Sonuca ulaşmak ister. Bilinmezliğin yarattığı gerilim rahatsız edicidir. Ve bu gerilimi gidermenin tek yolu tıklayıp öğrenmektir. Hissettiğiniz rahatlama ödüldür. Bu, George Loewenstein tarafından ortaya atılan bilgi boşluğu teorisi olarak adlandırılır.
Löwenstein, merakın bildiklerimizle bilmek istediklerimiz arasında bir boşluk fark ettiğimizde ortaya çıktığını savunmuştur. Bu boşluk, kaşınması gereken bir kaşıntı gibi bir yoksunluk hissi yaratır. Bir konu hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, bilmediğiniz şeylerin farkına o kadar çok varırsınız ve bu da kaşıntıyı daha da şiddetlendirir. Bu nedenle, örneğin uzay hakkında ne kadar çok şey öğrenirseniz, kara delikler, karanlık madde ve uzak galaksiler hakkında o kadar çok sorunuz olur. Bilgi merakı gidermez, aksine onu besler. Peki bu sağlıklı dürtü ne zaman sınırı aşarak patolojik bir hale gelir? Bu, bilgi edinme ihtiyacı sağduyumuzu gölgede bıraktığında veya sağlığımıza zarar vermeye başladığında gerçekleşebilir. Doom scrolling'i yani felaket kaydırması, tek seferde çok fazla olumsuz habere maruz kalma eylemi düşünün. Tüm kötü haberleri okumanın sizi endişelendirdiğini ve üzdüğünü biliyorsunuz, ancak duramıyorsunuz. Bilgi açığı, bu krizle ilgili son gelişmeler neler? Bilgi kendisi ruh sağlığınıza zararlı olsa da sizi bağımlı hale getiriyor. Başka bir örnek de dedikoduya veya başkalarının özel hayatlarına olan takıntılı ilgidir. Bu tür bir merak, öğrenme veya gelişimle ilgili değildir. Genellikle güvensizlik veya sosyal kontrol arzusu tarafından yönlendirilen sosyal izlemeyle ilgilidir. Merakınızı gidermek, birinin mahremiyetini ihlal etmeyi veya zarar vermeyi gerektiriyorsa, bu açıkça sağlıksız veya patolojik bir alana girmiş demektir. Merakın bu patolojik yönü, kaygı ile de bağlantılı olabilir. Kaygı sorunu olan kişiler için belirsizlik düşmandır. Bilinmeyen, korkunun kaynağıdır. Bu nedenle olası tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmak için kompulsif bir bilgi arama sürecine girebilirler. Sürekli haberleri kontrol edebilir, tekrar güvence isteyebilir veya internette semptomları sonsuza kadar araştırabilirler. Bu durumlarda merak, öğrenme arzusundan değil, endişeli zihni yatıştırmak için duyulan çaresiz bir ihtiyaçtan kaynaklanır. Bir cevap bulmanın verdiği geçici rahatlama hızla yeni bir belirsizlikle yer değiştirir ve bu da bir kısır döngü yaratır. Peki, merakımızın gücünü iyiye kullanmak ve tuzaklarından kaçınmak için ne yapmalıyız? Anahtar, bilgiyi neden aradığımızın farkında olmaktır. Değerli bir şey öğrenmeye, bir sorunu çözmeye veya dünyayla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmaya mı çalışıyorsunuz? Bu, epistemik merakınızdır ve kesinlikle onu beslemelisiniz. Kitap okuyun, belgeseller izleyin, yeni bir hobi edinin, derin sorular sorun. Ancak kendinizi sonsuz bir şekilde kaydırırken, dedikoduları takip ederken veya bilgileriyle endişenizi beslerken bulursanız bir adım geri atmanın zamanı gelmiş olabilir. Kendinize sorun, bu bilgi bana gerçekten yardımcı oluyor mu? Hayatımı daha iyi hale getiriyor mu? Çoğu zaman cevap hayırdır. Belli bir miktar belirsizliği tolere etmeyi öğrenmek hayati bir beceridir. Tüm cevapları hemen bilmemek sorun değildir. Bazen yapabileceğiniz en değerli şey dizüstü bilgisayarınızı kapatmak, telefonunuzu bir kenara koymak ve gizemle baş başa kalmaktır. Merak, insanlığın en büyük armağanlarından biridir. İlerlememizin motoru, yaratıcılığımızın kaynağı ve hayatı ilginç kılan kıvılcımdır. Ancak her güçlü araç gibi yanlış kullanılması da mümkündür. Sağlıklı keşif ile kompulsif bilgi arayışı arasındaki farkı anlamak, meraklı zihinlerimizle daha iyi bir ilişki kurmanın ilk adımıdır. Bu yüzden meraklı olun ama bilinçli bir şekilde meraklı olun. Sizi zenginleştiren bilgileri arayın, sizi tuzağa düşüren bilgileri değil. Gerçekten neye meraklısınız? Aşağıdaki yorumlarda bana bildirin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bunu ilginç bulduysanız, beğen düğmesine basmayı ve insan zihnini daha derinlemesine incelemek için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.